Horlama ve uyku apne sendromunun klinik özelliklerine baktığımız zaman horlayan ve uykuda solunum durması olan hastaların genellikle şişman hastalar olduğunu görmekteyiz. Ve yine bu hastaların kilo vermesiyle birlikte horlama ve uyku apnesinde bir gerileme, belirtilerde bir gerilemeyi görmekteyiz. Ama olay bu kadar basit değildir. Horlama ve uyku apne sendromu kiloyla artan, kilonun verilmesiyle gerileyen bir sendrom olmakla birlikte kendisi de kilo artışına sebep olmaktadır. Son yıllarda bu alanda yapılan çalışmaların sayısı giderek artmaktadır. Önceleri bildiğimiz, daha iyi bildiğimiz bir faktör vardı ki o büyüme hormonunun erişkinlerde uyku apnesi nedeniyle yeterli ve düzenli salgılanamadığıydı. Çocuklarda gelişmeyi sağlayan bu hormon erişkinlerde yağların yakılmasını sağlamaktadır. Ve bu hormonun düzenli, zamanında ve yeterli salgılanamaması erişkinlerde yağlanmaya sebep olmaktadır. Yağlanma hem boyun çevresinde, solunum yollarında hem karın çevresinde olduğu için uyku apnesini de giderek artıran, uyku apnesinin şiddetlenmesiyle kilonun artışını şiddetlendiren bir kısır döngüye dönüşmektedir. Daha yeni olarak öğrendiğimiz başka bir özellik ise yağ metabolizması yanında uyku apne sendromlu hastalarda şeker metabolizmasının da bozulmasıdır. Uykunun bölünmesi, her seferinde solunum durmalarının sonucunda ortaya çıkan uyanıklıkların, uykunun derinleşememesine sebep olması, sık sık uyanıklıklara sebep olması bir müddet sonra insülin direncine sebep olmakta. İnsülin direnci daha ilerlediğinde şeker hastalığına ve kilo alışına sebep olmaktadır ki bu hastalığın tedavisinde önemli bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır.